Merhaba, ben Doktor Ayşegül Çorumlu. Bugün size kısaca bir magnezyum özeti geçmek istiyorum. Pek çok yerde duydunuz, okudunuz, çoğunuz da kullanıyorsunuz. Ama basit özellikleriyle biz magnezyumu niçin, nerede, ne sebeple kullanalım, hangimizin magnezyuma ihtiyacı olduğunu nasıl anlayalım? Bu başlıkların altını doldurmaya çalışacağım. Öncelikle magnezyumun nerede olduğuna dair kaynakları zaten Google'dan indirebilirsiniz. İşte kuru yemişlerde var vesaire vesaire. Okuduğunuzda işte tohumlarda vesaire sebzelerde bulabileceksiniz. Temel olarak aslında yeşil sebzeler aklımıza gelebilir. Çünkü hani magnezyumla ilgili mesela burada söylenebilecek enteresan bilgilerden bir tanesi magnezyumun şöyle bitki olsun bu bitki hücresi. Bitkinin mesela eritrositi gibi diyelim, yani kan hücresi gibi diyelim. Ortasında magnezyum var. Bizim eritrositimiz de kırmızıydı. Bizimkinin de ortasında demir var. Yani magnezyumla benzerliğimiz şuradaki bitkiciğin ortasında magnezyumu var hücresinin. Böyle bir hücresi var. Fotosentezle bunu alıyor, işte vesaire vesaire. Bu kendi bitki kanı dediğimiz hücrelerin ortasında magnezyum var. Bütün yeşil yapraklı bilgilerin, fotosentez yapan bitkilerin. Bizim bu kırmızı hücrelerimizin de ortasında demir var. Geri kalan her şey aynı esasında. Demek ki bizim kanla bitki kanı arasında demir ve magnezyum gibi bir fark var. Bunu niye söyledim? Magnezyum aklınıza geldiğinizde acaba neydi diye düşünmeyin. Fotosentez yapmış, güneşi almış yeşil yapraklı bitkilerin hepsi magnezyum içerir. Onu da topraktan alıyorlar zaten. Tamam. Şimdi magnezyumun kaynağını böyle söyledik. Fakat bizim magnezyumla ilgili anlatacağımız konu farklı. Magnezyum ne yapıyor da biz ona ihtiyaç duyuyoruz? Ondan bahsedeceğiz. Şimdi magnezyumu ben reset minerali olarak görüyorum. Ne demek reset? Mesela televizyonun tuşuna basarsınız değil mi? Reset ettim, aç kapadım gibi. Ondan sonra hani on off düğmesine bir kere bastım gibi, tekrar başa sardım gibi. O anlamda reset diye kullanıyorum. Bu reseti de ikinci madde olarak söyleyeyim. Kasılma karşıtı olarak görüyorum. Kasılmanın karşıtı. Yani o nedir? Gevşeme minerali. Okey. Reset olma, kasılma karşıtı ve gevşeme minerali. Şimdi biz bunu makro düzeyde de hissediyoruz. Önce makro olanlardan bahsedelim. Yani büyük olanlardan ve bizim de kendi hayatımızdaki ipuçlarından. Sonra hücre içindeki o kasılmayı ve kasılmayı engellemeyi ve reset etmeyi konuşalım. Şimdi bizim büyük hayatımızda nedir kasılma, gevşeyememe? Kabızlık, kasılma hali değil mi? Yazalım. 1. Kabızlık, bağırsakların kasılmış hali. 2. Diş sıkma. Çenenin sıkılmış hali, kasılmış hali. Hatta bazen insanlar avuçları böyle sıkı uyanırlar. O kadar sıkıyorlardır. 3. Mesela hani boyun düzleşmesi, boyunda ağrı vesaire. Nedir o? Gene oradaki kasların kasılmış hali. Fibromiyalji. O nedir? Bütün sırtın kasılmış hali. Yine aynı şekilde. Çoğu baş ağrısı değil mi? Fazla gerginliğe bağlı. Size söylüyorlardır gergin olduğunuz için başınız ağrıyor vesaire. O da bir kasılma ağrısı. Veya kramplar en basiti. Ayaklarınıza giren kramplar, bacaklarınıza giren kramplar. Onlar da ne? Kasılma hali. Peki başka kasılma aklımıza geliyor mu? 7. maddemiz de var. Mesela tansiyonun yüksekliği. Ne olmuş? Damarlar büzüşmüş, damarlar kasılmış. Yani hipertansiyon da aslında makro düzeyde bir kasılma hali. Gördüğünüz gibi kasılma dediğimiz zaman bir sürü şey bulabiliyoruz. Çoğumuz gerçekten diş sıkıyor, çoğumuzun işte sırt ağrıları var, işte masajla bile rahatlamıyor, işte gece yatarken kramplarınız olabiliyor veya spordan sonra çok ağır kramplar oluyor ve kolay geçmiyor, kolay dinlenemiyorsunuz. İşte baş ağrılarınız dönem dönem olabiliyor. Kabızlık çoğumuzun sorunu.
her sabah rahat bir dışkılama olmuyor ve işte tansiyon problemlerini günlük hayatta yaşamasalar bile işte stresle tansiyon olduğum hali bile bir kasılmanın devreye girmiş olması hali. Bütün bunlar kasılmaysa, bütün bunlar için magnezyumu reset olarak ve gevşeme için kullanabiliriz. Demek ki kim kullanabilir? Aslında bu listede özellikleri olanların hepsi bir miktar magnezyum olarak kendilerini makro düzeyde o kasılmadan gevşemeye çevirip rahatlayabilirler. Demek ki reset olmak, gevşemek ve bu tip makro kasılmalar için bunu kullanacağız. Peki mikro kasılmayı neyi kastettim orada? Mikro kasılmaya da yarıyor anlamında. Şimdi şu hikayenin olabilmesi için, yani bunlar makro olaylar ya, bağırsak hücreleri kasıldı, tansiyon, damar hücreleri kasıldı, diş kaslarınız kasıldı, kramp, gene bacak kaslarınız kasıldı. Bütün bu kasılmalar olurken içeride ne oluyor diye bakarsak, kasılma işi de kalsiyum aslında devrededir. Kalsiyum, neyse bunlar sizin için ekstrem bilgiler, kalsiyum, kalmodülin vesaire vesaire, hep böyle kas kasılması ya da işte istemli organlar veya bağırsak gibi iç organ, istemsiz çalışan organların da kasılması hep bu hikayeyle ilgilidir ama ben kalsiyumun daha devamını anlatmayacağım. Ben size kalsiyum magnezyum gibi bir oran olarak anlatacağım. Şimdi biz kalsiyumu kasılmacı mineral olarak görelim. Magnezyumu da gevşetici mineral olarak görelim. Bütün hikaye şundan ibaret. Şurası bizim hücremiz. Normalde magnezyum içeride çok. Magnezyum dışarıda az. Burada çok. Tamam. Kalsiyum normalde dışarıda çok, içeride az. Bu normal hücre. Gevşemiş hücre. Değil mi? Gevşek, reset olmuş hücre. Peki biz bir sebepten dolayı işte stres olduk ya da o hücre bir iş yapmak zorunda vesaire vesaire. Bu durumda ne oluyor? Kalsiyum içeriye geliyor, magnezyum dışarıya çıkıyor. Kalsiyumun içeriye gelmiş hali hücre için bir tür kasılma emridir. Bu kasılmayı tam da böyle kasılma gibi düşünmeyin. Yani bunun biyokimyası birazcık daha derin. Oradaki kasılmayı işte bu az önce bahsettiğim reset, hani başla gevşeydi ya, bu da 10 düğmesi gibi bir şey. Yani hücreye her ne yapması gerekiyorsa ona başlattırıyor. Onun için düğmeye basıyor. Yani kalsiyumun hücrenin içine girmiş olması o hücreden vücudun bir şey istediği anlamına geliyor. Orada bir işlem başlıyor demektir. Dolayısıyla kalsiyumla magnezyum yer değiştiğinde o hücrenin gevşemiş, işini yapmış da bırakmış, rahatlamış hali, bütün bunların tersi olan hali den vazgeçiyor ve bir görevim var şeklinde kalsiyum içeri, magnezyumu dışarı alarak o göreve başlıyor. Şimdi bizim genel olarak sorunumuz da hem bitkisel beslenmede topraktan daha az magnezyum hem aldığımız için, yani toprakta yeterince magnezyum var mı acaba? Bu bir. İkincisi, yeterince yeşil yapraklı ve bitkisel ve çiğ besleniyor muyuz? Bu iki. Bütün bu hikayelerden dolayı ve genel olarak da gerçekte hücrenin bir görevi olmasa bile biz kronik stresle sanki ona savaş kaç, her an bir görevin var, her an hazır ol gibi bir tür hani içeriye kalsiyum sinyali veriyor olduğumuz için normalde magnezyumu hücrenin içine yeterince sokamıyoruz. O yüzden aslında bizim kanımızda o kadar az magnezyum var diye değil de hücrenin içerisine gitmesi gereken magnezyum az olduğu için bu tip kasılmalar oluyor. Ama biz ne kadar magnezyum alıp bu yolları düzeltmeye çalışsak da bu yola giden şu sinyal her zaman için sempatik parasempatik sistemle ilgili bir şey ya. Yani sempatik sistemde, streste, kronik streste, gerçek olsun olmasın kalıyorsak o vücudun yarattığı savaş kaç durumu her zaman bizden magnezyum çalıyor. Ancak parasempatik sisteme geçersek, yeterince gevşersek, işte yeterince derin nefes aldık, yoga yaptık, rahatladık, masaj olduk, hiçbir yerimizde kasılma kalmadı, bütün vücudumuz o uyku öncesindeki gibi bebek gibi hale döndü. Ancak o zaman yeterince magnezyum hücrenin içine geçti ve hani rahatladık diyebiliriz. Yani biz magnezyum takviyesi alsak da almasak da bu durumları yaşıyoruz. Takviye alıyor olmak bir tık bizi rahatlatabilir. Takviyenin dışında kaynaklar olan yeşil yapraklı bitkiler ve toprağın kendisinde o bitkileri az yediğimiz için ve toprağın kendisinde az olduğu için sorun yaşıyoruz. Dolayısıyla biz magnezyuma gevşeme, reset olma, rahatlama
desteği diyebiliriz. Ve belki burada Epsom tuzu vardır. Epsom salt diye geçiyor. Epsom tuzu magnezyum sülfattır. Ve bununla ilgili mesela küvete koyup içine girmeler, onu sulandırıp masaj yapmalar her zaman bu wellness kliniklerinde rahatlatıcı olarak kullanılır. Ne var içerisinde? Magnezyum, değil mi? Masaj etkisi, gevşeme etkisi olsun diye Epsom tuzunu, yani magnezyum sülfatı bu iş için kullanıyorlar. Demek ki bugün magnezyum hakkında şunu öğrendik. Bir şekilde kasılıyorsak, mental kasılıyorsak ve o iç vücuda vuruyorsa, diş sıktık, kabız olduk, rahatlayamadık, boynumuz ağrıdı, tansiyonumuz arada çıkabiliyor, işte baş ağrılarımız var, kramplarımız var. Aklımıza ufak bir magnezyum desteği kullanmak veya içerisinde magnezyumun bol olduğu klorofil, yani güneşten fotosentez kullanmış yeşil yapraklı bitkileri bitki olarak, bitki sebze suyu olarak falan daha çok kullanmak akla gelmeli ve böyle bir vücudun da reset olmamış, hep on ve alarm durumunda kalmış olduğu için bunun eninde ve sonunda bize dert çıkaracağını hatırlamamız lazım. Yani küçücük bir magnezyum hikayesi aslında bize asıl anlatmak istediğim, hepimizin şu modelde yaşadığı, modern yaşamın bu gerginliğe sebep olduğu, görünüşte sanki magnezyum bizim işimize yarıyormuş ve o eksikmiş, yerine koysak iş tamammış gibi gözüküyor ama bütün bu hikayenin temelini zihin yapımız ve farkında olmadığımız mikro düzeyde alttan giden kronik stresimiz oluşturuyor. Stres lafı da lafalı bir laf değil. Parasempatik sisteme gevşeme, reset, rahatlama, yani magnezyum manasına gelen sisteme geçemiyoruz. Her zaman için kasılmalı. Her an her şey olabilir. Her an tehlikedeyim durumunda böyle uptight kalıyoruz demektir. O yüzden esasında hani magnezyum kalsiyum hikayesini biz gevşemenin başka yollarını bulmalıyız. Magnezyum kullanıyor olmak işimize yetmeyecek diye bağlamak isterim. Bu konu böyle önemli bir konu bence. Fakat yine de hani magnezyumdan başlayarak kronik stresin ne kadar zararlı olduğuna dikkat çekmeye çalıştım. Beğendiyseniz, abone olursanız, paylaşırsanız çok sevinirim.